Bir yazılımcı düşünün. Yazdığı kod yüzünden ölüm tehditleri alıyor, hakkında nefret şarkıları besteleniyor ve bir noktada birileri onu ortadan kaldırmak için para toplamaya başlıyor. Kulağa inanılmaz geldiğinin farkındayım ama bu gerçek bir hikaye. Üstelik eğer Linux kullanıyorsanız o program muhtemelen şu anda sizin cihazınızda ya da sunucularınızda çalışıyor. Bu koca bir topluluğu ikiye bölen o programın ve onu yaratan adamın hikayesi. Sudo yetkileri hazırsa başlıyoruz. Hikayeyi anlamak için önce şunu bilmeniz lazım. Bir bilgisayar açıldığında ne olur? Çekirdek yüklenir, donanım uyanır ama o noktada sistem henüz işe yaramaz bir kabuktan ibarettir. Birinin gelip ışıkları açması gerekir. Servisleri başlatması, ağ kurması, ekranı hazırlaması vesaire. İşte bu işi yapan programa init sistemi diyoruz. Ve init sistemi bilgisayarınızı başlattığınızda ilk çalışan yazılım ya da teknik adıyla PID-1. Haliyle işletim sisteminin en kritik parçalarından birisi ve eğer init sistemi yoksa çalışan bir işletim sistemi de yok demektir. Onlarca yıl boyunca bu işi Sysvinit adlı bir sistem yaptı. 1983'ten kalma, sade ve basit bir yapı. Servisler sırayla tek tek başlardı ve her şey düz metin dosyalarıyla yönetilirdi. Bir şey bozulduğunda dosyayı açar, okur ve değiştirirdiniz. Üstelik bu yazılım Unix felsefesine de tam olarak uyuyordu. Yani yaptığı işi iyi yapıyordu ve gerisine karışmıyordu. Linux kullanıcıları bu sistemi seviyordu çünkü basit ve anlaşılırdı. Ama 2000'lerin ortasında dünya değişti. Linux artık tozlu sunucu odalarından çıkmış, insanların dizüstü bilgisayarlarına girmişti. Artık USB'ler takılıyor, Wi-Fi'ye bağlanılıyor ya da karmaşık donanımlarla iletişime geçiyordu. Sıralı ve yavaş eski sistem bu yeni, hızlı dünyaya yetişemiyordu. Birinin bir şeyler yapması gerekiyordu ve o biri sahneye çıkmak üzereydi. Leonard Pottering ilginç bir adamdı. Guatemala'da doğmuş, Brezilya'da büyümüş, sonra Almanya'ya yerleşmiş bir mühendis. Ve daha Systemd'yi yazmadan önce bile Linux dünyasında bir ünü vardı. Ama pek iyi bir ün sayılmazdı. Çünkü Pulse Audio adında bir ses sistemi yazmıştı ve bu yazılım ilk çıktığında milyonlarca insanın bilgisayarında ses problemleri yaratmıştı. İnsanlar yıllarca Pulse Audio yüzünden ses sistemim çalışmıyor diye yakındı. Yani Leonard daha bu hikaye başlamadan her şeyi değiştiren ama bir sürü insanı kızdıran adam olarak biliniyordu. Bu kalıbı aklınızda tutun çünkü tüm hikaye boyunca tekrar edecek. Leonard'ın bir vizyonu vardı ve o vizyona gerçekten tüm benliğiyle inanıyordu. Ona göre eski init sistemi tarihe karışmalıydı. Nisan 2010'da bir blog yazısı paylaştı. Başlığı ise Rethinking PID-1 yani bir numaralı süreci yeniden düşünmekti. Bu bir blog yazısı değildi aslında. Bir bildiriydi ya da daha çok bir meydan okumaydı. Leonard diyordu ki servisleri neden sırayla başlatalım? Hepsini aynı anda başlatabiliriz. Sistem neden hangi servisin neye ihtiyaç olduğunu bilmesin? Her şey neden açılışta sabitlensin? Tüm bunlar dinamik olamaz mı? Ve bu bildirinin sonunda da Systemd'yi tanıtmıştı. Fakat burada hikayenin gidişatını belirleyen bir nokta var. Leonard yalnız değildi. Arkasında Red Hat vardı. Yani Linux dünyasının en büyük ve en güçlü şirketlerinden birisi. Bu her şeyi değiştirdi. Çünkü Red Hat bir teknolojiyi benimsediğinde o teknoloji önce Fedora'ya, oradan kurumsal sunuculara, oradan da tüm dünyaya yayılıyordu. Ki zaten tam olarak da öyle oldu. 2011'de Fedora Systemd'ye geçti, ardından Arch, OpenSUSE ve diğerleri de peş peşe sıraya girdi. Leonard'ın vizyonu bir trene dönüşmüştü ve bu tren gün geçtikçe daha da hızlanıyordu. Çoğu insanın bilmediği bir gerçek var. Systemd aslında tek aday değildi. Onun güçlü bir rakibi vardı ve o rakibin arkasında da dev bir isim duruyordu. Canonical, yani Ubuntu'nun arkasındaki şirket. Canonical'ın Upstart adında kendi init sistemi vardı ve aslında Systemd'den de önce ortaya çıkmıştı. O da servisleri paralel başlatabiliyordu. Üstelik dünyanın en popüler dağıtımı olan Ubuntu'da zaten milyonlarca makinede çalışıyordu. Yani bir an için iki modern sistem karşı karşıyaydı. Bir tarafta Red Hat'in Systemd'si, diğer tarafta Canonical'ın Upstart'ı. Bu, Linux'un geleceğinin hangi şirketin elinde şekilleneceğine dair büyük bir güç savaşıydı. Ve bir süre Upstart'ın gerçek bir şansı da vardı aslında. Ama sonra Debian bir gün bu dengeyi bozdu. Çünkü Ubuntu Debian'ın üzerine kuruluydu ve Debian Systemd'yi seçince Ubuntu için tek başına Upstart'a tutunmak anlamsız hale geldi. 2014'te Ubuntu'nun kurucusu Mark Shuttleworth bir blog yazısı yayımladı
ve teslim olduğunu duyurdu. O yazının başlığı Losing Graciously, yani zarafetle kaybetmekti ve bu her şeyi anlatıyordu. Canonical yıllarca emek verdiği kendi yazılımını tarihe gömüyordu. Systemd sadece eski dünyayı değil, kendi çağdaşı olan rakibini de yenmişti. İlk başta itirazlar sadece teknikti. Systemd büyüdükçe sadece bir başlatıcı olmaktan çıkıyordu. Önce log tutmaya başladı ama eski sistemin aksine okunabilir metin yerine bilgisayara özel ikili kodlarla yapıyordu bunu. Sonra ağ ayarlarını devraldı, sonra DNS'i, sonra saat ayarını, sonra daha fazlasını. Eleştirenler bu hala bir init sistemi mi yoksa Unix felsefesinin düşmanı bir yazılım mı şeklinde haklı sorular soruyordu. Aslında işin daha da can sıkıcı olan kısmı teknik değildi, tavırdı. İnsanlar bir hata bildirdiğinde çoğu zaman bu bizim sorunumuz değil, sizin sisteminizden kaynaklı bir problem cevabını alıyorlardı. Ve bu tavır 2014'te kavganın gerçek yüzünü ortaya çıkardı. Bir geliştirici fark etti ki Linux belli bir modda başlatıldığında Systemd o kadar çok log üretiyordu ki bilgisayar açılamaz hale geliyordu. Sorunu bildirdiler, çözümü bile önerdiler. Systemd'nin ikinci ismi Kaiserweis ise bildirimi kapatıp bu bir hata değil cevabını verdi. İşte o noktada Linux'un yaratıcısının bizzat kendisi sahneye çıktı. Linus Torvalds. Aylardır hata raporlarını kapatıyor, başkalarını suçluyor, kendi bozduğunuz şeyleri başkalarının düzeltmesini bekliyorsunuz. Sizin yazılımınızdan bıktım dedi. Ve K. Sievers'ın Linux çekirdeğine katkı yapmasını resmen yasakladı. Sievers'ın cevabı ise oldukça sertti. Ben zaten yıllardır oraya katkı yapmıyorum. Bu çocukça şantajın neyle ilgisi olduğunu bile anlamadım. Ama burada önemli bir ayrıntı var. Çünkü Linus aslında Systemd'nin kendisinden nefret etmiyordu. Hatta yıllar sonra Systemd hakkında güçlü bir fikrim yok bile diyecekti. Onu sinirlendiren şey yazılım değil tavırdı. Hataları umursamayan, çalışan yazılımların bozulmasına sebep olup sorumluluk almayan bir geliştirme kültürüydü. Yani bu kavga baştan beri koddan çok karakterle ilgiliydi ve tam da bu yüzden hiçbir zaman bitmedi. Bu düşmanlık tek tük geliştiricilerle sınırlı kalmadı. Resmen bir halk hareketine dönüştü. İnternette Systemd'ye karşı tam teşekkürlü bir direniş başladı ve bu direnişin simgesi Boycott Systemd isimli bir web sitesiydi. Bu basit bir eleştiri sitesi gibi duyulsa da aslında bir topluluk tarafından açılmış bir savaş ilanıydı. Systemd'yi Unix felsefesine vurulmuş bir tokat olarak tanımlıyorlardı ve Systemd o kadar büyüdü ki artık bir init sistemi değil, Linux'un içine sızan ikinci bir çekirdek şeklinde açıklamalar yapıyorlardı. Konuşma tonları zaman zaman öfkeli, zaman zaman ise mizah kaçıyordu. Leonard'dan alaycı bir şekilde Yüce Efendimiz diye bahsediyor, hatta eski bir Linux oyununa onu kötü adam olarak ekleyen bir mod bile yapmayı düşünmüşlerdi. Bütün bunlar dışarıdan komik görünebilir ama altında gerçek ve haklı bir korku vardı. O korku ise Systemd'nin artık tekel olmasıydı. Bunu anlamak için GNOME'a bakmak yeterli. Linux'un en popüler masaüstü ortamlarından biri olan GNOME, zamanla çalışmak için Systemd'nin parçalarına muhtaç hale geldi. Yani Systemd'yi istemeseniz bile modern bir masaüstü kullanmak istiyorsanız Systemd kurmak zorundaydınız. Kısaca siz kurmasanız bile sevdiğiniz başka programlar çalışmak için ona ihtiyaç duyuyor, yavaş yavaş sessizce tüm sistem ona bağımlı hale geliyor ve bir gün geri dönüşü olmadığını fark ediyordunuz. Linux'un tüm ruhu seçim özgürlüğü üzerine kuruluydu ve insanlar o özgürlüğün adım adım ellerinden kaydığını hissediyordu. Şimdi burada dürüst olmak ve zor bir soru sormak zorundayız. Madem Systemd'den bu kadar nefret ediliyordu ve hatta bir direniş hareketi bile doğmuştu, o zaman neden Systemd hala durmadan kazanıyordu? Neden neredeyse her dağıtım bu yazılımı kullanmayı tercih ediyordu? Cevap rahatsız edici ama basit. Aslında gerçekten işe yarıyordu. Eski sistemde bilgisayarınız açılırken servisler sırayla ve yavaş bir şekilde başlatılıyordu. Systemd ise hepsini aynı anda başlatabiliyordu ve açılış sürelerini dramatik şekilde düşürüyordu. Bir servis çöktüğünde eski sistemde bunu fark edip elle yeniden başlatmanız gerekirdi. Systemd ise çöken servisi otomatik şekilde ayağa kaldırıyordu. Sadece gerektiğinde çalışan, boştayken kaynak tüketmeyen, akıllı bir başlatma yöntemi getirdi. Servisleri birbirinden izole eden güvenlik duvarları kurdu. Her servisin ne kadar işlemci, ne kadar bellek kullanacağını sınırlayabiliyordunuz. Ve belki de en önemlisi şuydu. Systemd her Linux dağıtımında aynı şekilde çalışıyordu. Eskiden bir dağıtımda öğrendiğiniz komutlar başka bir dağıtımda işe yaramazdı. Her sistemin kendi tuhaflıkları vardı. Systemd bu kaosu tek bir ortak dile çevirdi. Bir sistem yöneticisi için bu hayatı baştan aşağı kolaylaştıran bir yapıydı. Zaten tüm mesele buydu. Systemd sevilmiyordu ama gerekiyordu. Ve belki de Leonard'ın asıl trajedisi haksız olması değildi. Belki de haklı olup bunu kimsenin sevmediği bir şekilde yapmasıydı. Tüm bu olaylardan sonra Systemd'nin bir sınav daha vermesi gerekiyordu.
Debian'ın bu hikayedeki önemini göz ardı edersek bazı noktaları kaçırmış oluruz. Debian sıradan bir dağıtım değil. Birçok dağıtımın üzerine kurulduğu bir temel. Ubuntu, Linux Mint gibi milyonlarca kullanıcının bilgisayarında kurulu olan sistemlerin temel aldığı bir yapı ve dünyadaki sunucuların devasa bir kısmı onun sayesinde çalışıyor. Yani Debian bir karar verdiğinde o karar tek bir sistemi değil, her şeyi etkiliyordu. İşte bu yüzden Debian'daki tartışma bu kadar büyük bir olaya dönüştü. 2013'te Debian'ın teknik komitesi hangi init sistemi varsayılan olacak sorusuna cevap bulmaya çalışıyordu. Aylar süren tartışmalar, yüzlerce öfkeli e-posta, kırılan dostluklar. Hatta öyle bir noktaya geldi ki bazıları kararın aslında sadece birkaç kişinin elinde olduğunu, üstelik bu kişilerin bir kısmının Red Hat ve Canonical gibi şirketlerin maaşlı çalışanları olduğunu, yani tarafsız olmayacaklarını iddia etmişti. Sonunda oylama yapıldı ve beklendiği üzere Systemd kazandı. Fakat bu sadece başlangıçtı. Çünkü çok daha tehlikeli bir soru vardı. Programlar Systemd olmadan çalışmaz hale gelirse ne olacaktı? Eğer bu olursa Systemd'siz bir Debian imkansız hale gelecek ve seçim özgürlüğü sadece bir hayale dönüşecekti. Oylama bu özgürlüğü garanti altına almadı. Tüm bunlar yaşanırken Debian'ın tüm paket sisteminin temelini atmış, yani bir anlamda Debian'ın mimarı ve çalışmasını sağlayan kişi olan Ian Jackson dayanamadı. 30 yıla yakın bu projeye emek vermişti fakat ona göre Debian radikal deneyler için bir oyun alanı değildi. Tartışmaların yaşandığı sırada ömrünü adadığı projedeki görevinden istifa etti. Onun için Debian bir yazılım değil, bir prensipti. Bir özgürlük vaadiydi. İnsanların işlerini, araştırmalarını, hayatlarını üzerine kurduğu bir şeydi ve ayrılırken bu özgürlüğün çöküşü şeklinde bir açıklama yapmıştı. Sonra Kasım 2014'te kendilerine kıdemli Unix yöneticileri diyen bir grup geliştirici Debian'ı kurtaracağız şeklinde bir duyuru yaptı. Systemd'nin asla giremeyeceği Devuan adında bir dağıtım yapmaya karar verdiler. Yani Systemd yüzünden çıkan tartışmalar sonucunda Debian geliştiricileri bile ikiye bölünmüştü. Peki bu fırtınanın tam göbeğindeki adam Lennart Poettering tüm bunlar yaşanırken ne yapıyordu? 2014'te internete o güne kadarki tüm teknik tartışmaları bir anda gölgede bırakan bir yazı düştü. Bu yazı kodla ilgili değildi. Fakat daha çok bir insanın çektiği acıyla ilgiliydi. Lennart yazısında şunları yazmıştı. Açık kaynak dünyası dışarıdan herkesin kucaklaştığı, bira içip kod yazdığı mutlu bir yer gibi görünebilir. Ama gerçek hiç öyle değil. Açık kaynak yazılım geliştirdiğim için nefret mektupları alıyorum. İnsanlar işi bırakmam için imza kampanyaları başlattı. Biri hakaretler ve şiddet imaları dolu bir şarkı yaptı ve hatta insanların beni öldürtmek için para topladığını öğrendim. Şimdi bir saniye durup düşünün. Bir adam bir bilgisayar programı yazdığı için ölümle tehdit ediliyordu. İnsanlar para toplayıp onu öldürtmeyi konuşuyordu. Lennart bunun suçunu kısmen Linus Torvalds'a attı. Onun saldırgan ve küfürlü liderlik tarzının tüm topluluğa zehir saçtığını söyledi. Haklı mıydı ya da abartıyor muydu tartışılır fakat bu konuda herkes farklı yorumlar yaptı. Ama bir şey çok netti. Kod hakkındaki bir tartışma artık bir insanın hayatını tehdit eden bir noktaya gelmişti ve kimse durup biz ne yapıyoruz diye sormuyordu. Ardından yıllar geçti ve bu hikaye kimsenin beklemediği bir yere savruldu. 2022'de Lennart Poettering 14 yıldır çalıştığı Red Hat'ten bir sabah sessizce ayrıldı. E-posta adresi kapandı ve ortada hiçbir açıklama yoktu. Birkaç gün sonra gerçek ortaya çıktığında topluluk inanamadı. Lennart, Linux dünyasının en çok tartışılan adamı, Microsoft'ta yani yıllarca Linux'un en büyük rakibi olarak görülen şirkette işe başlamıştı. Bazıları buna ihanet dedi, bazıları zaten Systemd Windows'a çok benziyordu diye dalga geçti. Ama işin gerçeği Microsoft o dönem çoktan Python'un yaratıcısını, GNOME'un yaratıcısını ve daha nice Linux efsanesini bünyesine katmıştı. Dünya değişiyordu ve Lennart da onunla birlikte değişiyordu. Ama hikaye burada bitmedi. 2026'nın başında Lennart Microsoft'tan da ayrıldı ve kendi şirketini kurdu. Şirketin amacı ise kendi deyimiyle Linux sistemlerine güven ve doğrulanabilir bir bütünlük getirmekti. Bir düşünün, her şeyi değiştiren ve tüm bu kavgayı başlatan adam şimdi kariyerinin geri kalanını Linux'e güven inşa etmeye adıyordu. Eğer hatırlarsanız en başta bir kalıptan söz etmiştim. Her şeyi değiştiren ama herkesi kızdıran adam. Pulse Audio'da da öyleydi, Systemd'de de öyleydi. Belki de Lennart Poettering hiç değişmedi. Belki de değişen dünyaydı. Bu bir evrim mi yoksa eski inadın devamı mı? Hala bilmiyoruz ama bugün Lennart kariyerine kendi şirketinde devam ediyor. Peki bu hikayenin sonunda kim kazandı? Devuan hala küçük ama ayakta duran bir avuç inançlı insanın elinde yaşıyor fakat Systemd savaşı çoktan kazandı. Bugün dünyadaki neredeyse her büyük Linux sisteminde varsayılan olarak Systemd geliyor. Onu kullanan milyonlarca insanın bu hikayeden haberi bile yok. Şu anda bu videoyu izlerken
Cihazınızı çalıştıran program, uğruna insanların birbirine düştüğü, dostlukların bittiği, ölüm tehditlerinin savrulduğu o programın ta kendisi. Systemd. Siz tüm bu yaşananların farkında olmadan bilgisayarınızın bileşenlerini yönetmeye devam ediyor. Belki de teknolojinin doğası budur. En şiddetli savaşlar en sonunda sessiz bir şekilde unutulur. Bugün çoğunlukla kimse açılış ekranına bakıp bu savaşı hatırlamıyor tabii ki. Fakat o savaşın etkileri bazı dağıtımların kimliğine dönüşmüş durumda. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.